Merhaba, Hacer'in Lezzetleri YouTube kanalımdan herkese sevgiler ve selamlar. Sizler için harika bir kahvaltı tarifi vereceğim. Evinizde patates varsa bu tarifi mutlaka deneyin. Çok seveceksiniz, çok lezzetli oluyor. Çocuklarınız da çok sevecek. İster misafirinize, ister kendinize harika bir tarif. Öncelikle iç harcımızı hazırlamakla başlayalım. Bir tane kapya biber. Güzelce yıkadım. Baş kısmını kestim. Çekirdeklerini çıkardım. Şeritler halinde dilimleyelim. İnce ince doğrayalım. Bu şekilde ince ince doğrarsak daha çabuk pişer. Bir tane yeşil biber. Onu da aynı şekilde baş kısmını kestim. Çekirdeklerini çıkardım. Şeritler halinde dilimleyelim. Minik minik doğrayalım. İnce olsun. Bir tane kuru soğan. Onu da aynı şekilde ortadan ikiye keselim. İnce ince dilimleyelim. Kuru soğan da çok güzel yakışıyor. Soğan sevmeyenler bile içerisinde soğan olduğunu anlamayacak, çok sevecek. İnce ince doğrayalım. Kuru soğan yoksa yeşil soğan da olabilir. Bir tutam maydanoz. Benim evde çok az olduğu için olanı kullandım. Sizin evinizde daha fazla varsa biraz daha fazla kullanabilirsiniz. 3 diş sarımsak. Sarımsak da güzel yakışıyor, lezzet veriyor. İçerisine aroma veriyor. Sarımsaklarımızı da ince ince doğradıktan sonra kenara alalım. İç harcımı ben sucuklu yaptım. İstediğiniz iç harcını yapabilirsiniz. İster tavuklu yapın, ister kıymalı yapın. Sucuk da güzel yakışıyor. Çok lezzetli oluyor. Bir tane sucuğun çeyreğini kullandım. Bu kadar sucuk da çok yeterli. Oldukça bereketli. Dilimleyelim. İnce ince doğrayalım. Sucuk da patatesin içerisine çok güzel yakışıyor. Çok da lezzet veriyor. Doğramış olduğumuz sucukları da kenara alalım. Tavama 4 yemek kaşığı sıvı yağ koydum. Soğanlarımızı koyalım. Yağ az gelirse biraz daha ilave edelim. Soğanlarımın rengi değiştikten sonra biberlerimi ilave edeceğim. Soğanlarımızı birazcık kavuralım. Biberimizi ilave edelim. Biberi de aynı şekilde kavuralım. Yeşil biberimizi ilave edelim. İçine sucuk koymak istemezseniz bu şekilde de lezzetli olur. İçerisine küçük bir tane domates soyarsınız, doğrarsınız. Ben birazcık yağ daha ilave ettim. İçerisine yağ az geldiği için 2 yemek kaşığı kadar 1 çay kaşığı tuz ilave ettim. Yarım çay kaşığı karabiber. Yarım çay kaşığı pul biber. 1 çay kaşığı da kimyon ilave ettim. Kamera kapandığı için kimyonu çekmemiş. Yağ dökerken de çekmemiş. O anda kapandığı için. Sucuklarımızı ilave edelim. Birazcık kavrulduktan sonra. Sarımsağımızı, maydanozumuzu ilave edelim. Karıştıralım. İç harcımızı bu şekilde hazırlayalım. İç harcımızı kenara alalım. Şimdi de patateslerimizi hazırlayalım. Patateslerimi güzelce yıkadım. Kabuklarını soydum. Patates soyacağının bir değişik dişli tarafıyla rendeliyorum. Bu patates rendeliyor. Patates soyacağı değil.
Bu şekilde elinizde aparat yoksa patates rende ile de rendeleyebilirsiniz. Patateslerimin hepsini bu şekilde rendeledim. Kalan orta kısmını da rendelemesi zor olduğu için bir çatal yardımıyla rendeleyebilirsiniz. Çatalı batırarak da rendeleyebilirsiniz. Şimdi de suyunu sıkıyorum. Nişastasından suyundan arındıralım. Pişerken suyunu salmasın. Kasemizi alalım. İçerisine tuz atmadım. Olduğu gibi suyunu sıktım. Su da koymadım. Eğer bekletecekseniz içerisine biraz su koyun, kararmasın. Şimdi de sosunu hazırlayalım. 3 tane yumurtamızı kasemize kıralım. Patates sayısı fazla olursa yumurtayı fazla kırın. 4 tane kırın. Çırpıcıyla çırpalım yumurtalarımızı. Rengi açılana kadar çırpalım. İçerisine 3 yemek kaşığı zeytinyağı koyalım. Zeytinyağı yoksa sıvı yağ da koyabilirsiniz. Bir çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber. İç harcı içinde yarım çay kaşığı karabiber koyduğum için toplamda bir çay kaşığı karabiber kullandım. Daha fazla kullanmak isterseniz baharatlarını seviyorsanız artırabilirsiniz. Sosumuz hazır. Patateslerin üzerine dökelim. Karıştıralım. Patateslerle sos birbirine geçsin. Kaşar peyniri rendeliyorum orta kısmı için. İsterseniz eriyen peynir de olabilir. Kaşar peyniri yoksa kaşar peyniri de güzel yakışıyor içerisine. Sevmiyorsanız hiçbirisini de koymayabilirsiniz. Tavama yağ koymadan patatesin yarısını koyuyorum tavanın tabanına. Spatula ile her tarafına gelecek şekilde yayalım. Açık yer kalmasın. Düzeltelim. Taban kısmında açık yer bırakmayalım. Düzeltelim kaşıkla. Kaşar peynirinin birazını alt kısmına koyalım. Yarı yarıya. Orta kısmına gelecek şekilde dökelim. Şimdi de iç harcımızı koyalım. Kenarlara taşırmayalım. Sadece orta kısmına. İç harcı istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz tavuklu yapın. İsterseniz kıymalı yapın. Sucuk yerine tavuk doğrayıp koyabilirsiniz ince küp küp. Kıyma koyabilirsiniz. Nasıl isterseniz o şekilde olabilir. Düzeltelim. Her tarafına eşitleyelim. Sadece uç kısımlara getirmeyelim. Kalan kaşar peynirini de üzerine dökelim. Bu şekilde lezzetli oluyor. Evinizde kaşar yoksa ziyanı da yok. Patateslerimizi üzerine dökelim. Hiç açık yer bırakmadan dökelim. Eğer rendelediğiniz patates az gelirse bir tane daha rendeleyebilirsiniz. Benim tam ölçüde oldu. Kalan sosunu da üzerine döküyorum. Ziyan etmiyorum. Kaşığımızla üzerine düzenleyelim. Spatula ile kenarlarına düzenleyelim. Orta kısma toparlayalım. Düzgün olsun. Yuvarlak bir şekil verelim. Üzerine de düzleyelim. Ocağımın altı bu arada açık değil. Hiç açmadım.
Şimdi ocağımın altını açıyorum. Kapağını kapattım. Kısık ateşte pişiriyorum. Bir tabak yardımıyla çevirelim. Harlı ateşte pişerse patates pişmez, çiğ kalır. Tavamızın altına birazcık yağ dökelim. İlk tabanla dökmedik. Sosumuz yağlı olduğu için, zaten sos direkt dibine geçtiği için yağa gerek kalmadı. Kenarlarını düzeltelim. Gördüğünüz gibi tavaya hiç yapışma yok. Olduğu gibi çıkıyor, yapışmıyor. Kapağını kapatalım. Tekrar kısık ateşte pişirelim. Ara ara kontrol edelim. Pişerken başından ayrılmayalım. Bir taraftan çayımız demlenirken bir taraftan da kahvaltımızı hazırlayalım. Bunu bir kere denerseniz sürekli yapmak isteyeceksiniz. Çocuklarınız da, siz de, eşiniz de çok sevecek. İster misafirinize, ister kendinize çok lezzetli oluyor. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Kahvaltımız hazır oldu. Servis tahtasını aldım. Domatesli yapalım. 5-6 kişilik kahvaltı. Hem besleyici hem doyurucu. Evinizde hangi malzeme varsa o şekilde yapabilirsiniz. Servis tavamıza bir dilim çıkaralım. Bizim çocuklar bu tarifi her hafta istiyor, her hafta sonu. Olmadığı zaman kahvaltı yaptık saymıyorlar. Çok seviyorlar. Kıymalısında, sucuklusunda, sadesinde. Patates her haliyle çok lezzetli oluyor. İçerisine bir de sucuk konursa daha lezzetli oluyor, muhteşem oluyor. Evet arkadaşlar, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız bundan sonra gelecek güzel tariflerimden haberdar olacaksınız. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bildirim zilini açarsanız tariflerimden haberdar olacaksınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.